İsrail'in Suriye vizyonu. İsrail Suriye'de zayıf bir Şam istiyor. En son yaşanan çatışmada Suriye ordusu Süveyda kent merkezini ele geçirdi. Hatta Hikmet Hacıriye'nin ana karargahını, ki o karargah Süveyda kent merkezinin kuzeydoğusundadır. Yani yaklaşık şu bölgede, yeğenin üzerinde. O bölgedeki karargahı da ele geçirmişti. Neye rağmen? İsrail hava desteğine rağmen. Şimdi bu bölgede bir devlet kurması genel anlamda için ne gerekiyor? Ekonomi gerekiyor. Süveyda tarımdan geçinen ve Suriye'deki en fakir vilayet. İkincisi, Süveyda'da işte tıp alanında olsun, eğitim alanında olsun, kendi imkanları olmayan bir bölge. Yani bir tane hastanesi var ve bu hastane zaten yetersizdi. Savaş öncesi dönemde de yetersizdi. Ve su kaynağı yok. Yeterli su kaynağı Dera bölgesinden ve Şam'dan geliyor. Elektrik üretim alanı yok. Elektrik Şam'dan geliyor. Ticaret Şam'dan geliyor ve bu bölge tabiri caizse Şam'a bağımlı olan bir bölge. Ürdün de sınır kapısını kapalı tuttuğu müddetçe Süveyda'da bir devlet kurulması çok mümkün. Ömer Hocam, Dürziler son aylarda isyanla kalkışmış durumda. Tabii hepsi değil ama bazıları. Peki yani bu isyanlar kimin öncülüğünde oluyor ve yani bu Dürziler bir devlet kurmayı başarabilir mi? O yönde bir talepleri var. Ve İsrail'in yani bunu sağlama, destekleme kapasitesi var mı? Şimdi buradaki ilk önce şunu anlamamız gerekiyor. Suriye'deki Düzlerin 3 tane dini lideri var. İşte Şeyhül Akıl denilen. Birisi Şeyh Hikmet Hacıri, İsrail'le beraber çalışan. Diğeri Şeyh Cabua, o Şam'a daha yakın bir figür. Bir de Şeyh Hannavi, o da Şam'a daha yakın bir figür. Son dönemde biraz Şam'dan uzaklaşmış olsalar da bu gerilim sebebiyle ve Şeyh Hikmet Hacıri'ye bu gerilim sebebi, İsrail destek sebebiyle daha çok ön plana çıksa da fiili durum bu. Peki Şeyh Hikmet Hacıri'nin önderliğindeki bu Düzi milisler şu an Süveyda'nın tamamını kontrol etmiyorlar. Önce onu bilmemiz gerekiyor. Yani şu an Süveyda vilayetine baktığımızda adeta şöyle bir hattı kontrol ediyorlar. Yani şu bölgeyi kontrol ediyorlar ve bu bölgenin şu kısmı zaten çöl bölgesi ve burada Düzi Dağı var. Yani yerleşim alanı Süveyda ve güneydeki köy ve doğudaki köyleri kontrol ediyorlar. Şimdi Süveyda'da bu alanı kontrol eden Düzi milisler içerisinde Hikmet Hacıri yeni bir yapılanma, işte o da bir özerk yönetim kurma yoluna gitti. Bu özerk yönetime baktığımızda ilgimizi çeken en önemli meseleden birisi içerisinde eski rejimden kalma birçok figürün bulunması. Özellikle güvenlik alanında. Yeni bir askeri birlik kurdular. Ulusal koruma güçleri. Şimdi bu ulusal koruma güçlere baktığımızda bunların içerisinde çok ciddi eski rejim kalıntıları var. Rejim döneminden kalma. Bu bölgede şu an fiili anlamda Suriye hükümetinin bir kontrolü, etki alanı yok. Bunu altını çizmemiz gerekiyor. Ama Süveyda'nın bu kuzey ve batı kırsal kesiminde Suriye hükümetinin kontrolünde, orada da Düzi milislerin etki alanı yok. İsrail ile Süveyda arasında haritada gördüğünüz gibi Golan Tepeleri'yle Süveyda arasında Dera vilayeti var. Dera zaten Sünnilerin yoğun yaşadığı bölge ve Suriye devrimin başladığı bir bölge. Şimdi İsrail'den Süveyda'ya doğrudan bir bağlantı hattı yok. Süveyda'ya giden ikmal hatlarına baktığımızda şöyle kuzeyden gelen bir yol var. Busra el Şam'dan, yani Dera'nın güneydoğusundan gelen bir yol var ve Ürdün sınırından gelen bir yol var. Ürdün sınırı kapalı, Şam yolu kapalı ve bu Busra el Şam'dan giden yolda sadece insani yardımlara açık. Yani orası da kapalı. Suriye hükümeti sürekli olarak Süveyda'ya insani yardım gönderiyor. Suriye Kızılay'la işbirliği yaparak ve Uluslararası Kızıl Haç'la. Şimdi bu bölgede bir devlet kurması genel anlamda için ne gerekiyor? Ekonomi gerekiyor. Süveyda tarımdan geçinen ve Suriye'deki en fakir vilayet. İkincisi, Süveyda'da işte tıp alanında olsun, eğitim alanında olsun, kendi imkanları olmayan bir bölge. Yani bir tane hastanesi var ve bu hastane zaten yetersizdi. Savaş öncesi dönemde de yetersizdi. Ve su kaynağı yok. Yeterli su kaynağı Dera bölgesinden ve Şam'dan geliyor. Elektrik üretim alanı yok. Elektrik Şam'dan geliyor. Ticaret Şam'dan geliyor ve bu bölge tabiri caizse Şam'a bağımlı olan bir bölge. Ürdün de sınır kapısını kapalı tuttuğu müddetçe Süveyda'da bir devlet kurulması çok mümkün değil. Mesela son görüntülere baktığımızda Süveyda'dan gelen çok uzun benzin kuyrukları vesaire oluşmuş. Oradaki insanlardaki yaşam yavaşlamış durumda. Çünkü tüm insani yardım üzerinden devam eden bir ekonomi var artık orada ve insani yardımla, hani taşıma suyuna değmen dönmüyor.
bir ticaret akmıyor o bölgede. Normal Süveyda'nın temel meselesi Dera ve Şam'dan olan iletişim ve etkileşimiydi. Şimdi İsrail de bunu bildiği için Suriye'den şöyle bir şey talep ediyor. İsrail'den Golan Tepelerinden Süveyda'ya giden bir insani koridor. Koridor tam olarak nereden geçiyor hocam, belli mi? O koridorun güzergahı belli değil. Yani şu an çizeceğim her yol hayali olacaktır, afaki olacaktır. Ama bu Şam tarafından kabul edilmedi. Amerika'da bunu destekler gibi oldu ilk başta ama o mesele şu an örtülmüş ve kaybolmuş gibi görünüyor. Hocam, İsrail destekli Haciri güçlerinin mesela askeri potansiyeli ne durumda, yani ne kadar güçlüler, silahları ne, zorluk çıkartabilirler mi Suriye karşısında? Şimdi Hikmet Haceri'ye bağlı askeri güçler ve genel düzi milislere baktığımızda şunu iyi anlamamız lazım. En büyük düzi yapılanma Hikmet Haceri'ye bağlı yapılanma değil. Şimdi bu ulusal koruma birlikleri kuruldu ya ve bunlar İsrail tarafından finansman desteği alıyorlar. Eski rejim kanıtları var ama ona rağmen Suriye'deki en büyük güç onlar değil. En büyük güç Rical el Kerame. Şimdi Rical el Kerame bu ulusal koruma birliklerinin dışında kaldı ve Hikmet Haceri'ye bağlanmadılar. Ama en son yaşanan bu çatışmada Rical el Kerame'de Suriye hükümetine karşı, Suriye ordusuna karşı çatışmıştı. Şimdi düzi milislerin biz askeri kabiliyetine, yeteneğine vesaire baktığımızda bir milis yapısı. Ellerinde çok fazla ağır silah yok. Ofansif anlamda ilerleyebilecek bir kapasiteleri yok. Ama ne yapabiliyorlar? İşte ki en sonki çatışmada onu yaptılar. Şehirde binaların üzerine yerleşip kanaslarla, keskin nişancılarla hedef alıp sabotaj eylemleri düzenleyip gerilla tipi savaşma yöntemlerini kullanıp şehrin içerisine saklanıp o şekilde savunma savaşı verebilecek kabiliyetteler. Ama bu kabiliyet ne kadar büyük bir kabiliyet? Şöyle ölçelim. En son yaşanan çatışmada Suriye ordusu Süveyda kent merkezini ele geçirdi. Hatta Hikmet Haceri'nin ana karargahını, ki o karargah Süveyda kent merkezinin kuzeydoğusundadır. Yani yaklaşık şu bölgede, yeğenin üzerinde. O bölgedeki karargahı da ele geçirmişti. Neye rağmen? İsrail hava desteğine rağmen. Yani buradaki düzi milisler İsrail hava desteğine rağmen kendi alanlarını, kendi kentini koruyamamışlardı. Ve daha sonra İsrail hava desteği kesilip Suriye ordusu bölgeden çekildikten sonra neden çekilmişti? Çünkü Şam bombalanmıştı İsrail tarafından. O zaman geri çekilmek durumunda kaldı. Aşiret güçleri geldi, hatırlarsınız. Aşiret güçleri hafif silahlara sahip, düzensiz yapılar. Öyle savaşma kabiliyeti çok yüksek olmayan yapılar, Suriye ordusundan kıyas edilemez. Onlara karşı bile kaybeden bir durumdaydı ve eğer bir anlaşma sağlamamış olsaydı aşiret güçleri dahi Süveyda kent merkezini ele geçirecekti. Yani Düzlerin askeri potansiyelinin kapasitesini öyle çok fazla abartmamak gerekiyor. Hocam, şimdi Dürziler Orta Doğu'ya yayılmış durumdalar. Mesela yine Suriye'nin yanı sıra İsrail'de varlar, Lübnan'da varlar. O çatışma döneminde böyle medyada bazı haberler görmüştüm. İsrail ordusuna görev yapmış Dürzi askerlerin işte oraya geçip işte Şam'a karşı savaştı. Böyle bir durum var mı? Ayrıca mesela İsrail'in kendi içinden oraya eleman göndermesi ihtimali var mı? Şimdi burada birincisi şu. Düzilere baktığımızda Lübnan'da yaşayan Düziler Şam'dan yana bir pozisyon almış durumdaydılar. Ki Lübnan Düzilerinden Suriye Düzileri ile İsrail Düzileri arasında önemli bir fark var. Ne o fark? Lübnan Düzileri ve Suriye Düzileri kendileri etnik olarak Arap, dini olarak Düzi görüyor. İsrail'deki Düziler, Düziliği hem etnik hem dini bir kimlik olarak görüyorlar ki oradaki tüm Düziler de öyle değildir. Ama İsrail'deki Düziler, İsrail'deki Arap toplum içerisinde özel bir yere sahipler. Ki İsrail'deki resmi söylem de odur, Düzilerin özel statüsü. Nedir o özel statü? Şu, Düziler İsrail ordusuna görev alırlar, İsrail hükümetine entegre edilirler ve İsrail ile Düzler arasında çok ciddi bir işbirliği vardır. Ki İsrail'deki Düzi lider Muvaffak Tarif, mesela bu İbrahim Anlaşmalarının sağlanmasında da çok ciddi bir diplomaside etkin rol oynamıştır. İsrail ordusu içerisinde üst düzey Düzi komutanlar var, subaylar var vesaire. Sizin sorunuz soruya gelecek olursak, Süveyda'da İsrail'den gelen Düzilerin olduğuna dair birçok söylenti var, birçok haber var ama bunların hiçbirisi %100 manada teyit edilememiş durumda. Ve lakin biz şunu biliyoruz, İsrail helikopterlerle Süveyda bölgesine indirme yaptığını biliyoruz.
Bu indirme esnasında söylentiye göre İsrail'den bazı özel kuvvet birliklerinde geldiği, bazı istihbarat elemanlarında geldiği, oradaki Hikmet Hacı'ya bağlı ministere eğitim verdikleri, onu organize ettikleri, savunma stratejisini geliştirdikleri, bazı silah mühimmatlar getirdiklerine dair ciddi söylentiler var ki bunlar muhtemelen de doğrudur. Yani bunların uydurma söylentiler olacağını düşünmemize gerek yok. Bu İsrail'in yapabileceği ve muhtemelen yaptığı bir şeydir. Hocam peki yani Süveyda'da genel olarak halkın bir devlet olma çabası var mı ya da İsrail'in desteğini ne kadar alma taraftarındalar? Şimdi burada ikiye ayırmamız gerekiyor. Bu yaşanan çatışmadan önce ve sonra diye. Önceki dönemde Süveyda'daki halk çok net bir şekilde Suriye'den yana bir konum içerisindeydiler ve oradaki Düzcüler Suriye'nin kendilerinin bir parçası olarak görüyorlardı. Ama eski rejimin mi? Yoksa Suriye'nin mi? Suriye'nin, eski rejim değil. Hı hı. Ama bu Esed devredikten sonra Şam o bölgeye girip işte o çatışmalar yaşandığı dönemde, aşiret güçlerin geldiği dönemde Düzler arasında bir psikolojik kırılma yaşandı. Orada işlenen karşılıklı bazı savaş suçları vardı. Şimdi ilginç azınlık psikolojisi olsa gerek. Düzce milisler aslında daha çok savaş suçu işledi. Birçok orada savaş suçuna tekabül eden olaylar yaşandı. İşte kafa kesme, ceset asma, insanla yakma, rehineleri öldürme, tehdit etme gibi. Ama bunları görmüyorlar. Daha çok karşı tarafından yapılan mesela işte o bazı öldürme vakaları, bazı mesela bir video çıkmıştı. 2 tane Düzce milisinin öldürdüğüne dair ya da bıyık kesme görüntüleri çıkmıştı. Bunlar Düzce mililer üzerinde ciddi bir psikolojik etki yarattı ve şu an duygusal anlamda bu denklem değişti. Yani Suriye'ye kendilerine ait hisseden Düzce yapısı artık daha çok azınlık kimliğine, yani o kendi kabuğuna çekilme durumundan karşı karşıyalar. Ama ve lakin biz son günlerde şunu görüyoruz. Şimdi bu hat oluştu ve anlaşma sağlandıktan sonra insani yardımlar gönderildi Busra el-Şam üzerinden. Ve Süveyda bölgesinden yaklaşık 150 bin tane Bedevi Arap bu bölgeden çıktı. İlk başta bunlar hep Bedevi Arap diye bize lanse edildi. Ama sonraki verilerden biz anlıyoruz ki bu 150 bin, ben hep rakamı yüksek buluyordum. Çünkü Süveyda'nın nüfusu belli. Nüfusu kaç hocam? Yaklaşık 300-350 bin. Hı hı. Bunların aslında çok ciddi sayıda Düzciler var. Yani ilk çıkan kafileler Bedevi Arap olsa da daha sonra direkt Düzciler çoğunluğunu oluşturmuş ve bu 150 binin yani yaklaşık olarak söylüyorum %30'u %40'ı Düzcilerden oluşuyor. Ve Düzciler de bu bölgeden çıkmış. Yani bu psikolojik kırılma tüm Düzci halkı üzerinde gerçekleşmiş, vuku bulmuş diyemeyiz. Ama o da bir dönüşüm yaşandığında görüp kabul etmemiz lazım. Hocam Süveyda bağlamında İsrail neden Dürzilere yardım ediyor yani? Bu işte neden gönüllü oldu? Şimdi bunun 2 tane temel sebebi var aslında baktığımızda. Birinci sebep İsrail'in iç politikasındaki dengeler. Bu sebep daha arka planda kalan sebep ama biraz bahane olarak işe yarayan ne o? İsrail'de düzü nüfus var. İsrail'deki düzü nüfus da buradaki düzü nüfus akraba toplulukta olduğu için onları korumaya yönelik İsrail kendini görevlendirmiş durumda ve kendine bunu görev atfetmiş durumda. Şimdi İsrail'in bu tutumu çok fazla inandırıcı mı? Değil. Ama bu hem kendi iç siyasi dengeleri açısından önemli. Çünkü oradaki düzü nüfusu İsrail için özel bir nüfus. Yani İsrail'in temel sıkıntısı ne? Etrafı Araplarla çevrili ve Araplarla ona düşman olduğu. Ama Düzciler Arap olmalarına rağmen İsrail'den işbirliği yapan, İsrail ordusunda görev alan bir nüfus. Bu yüzden dolayı İsrail onları olarak kullanıyor. Bakın benim sorunum Araplarla, Müslümanlarla değil. Bak Düzciler gayet ordu içerisinde yer alıyor. Benim sorunum İslamcılıkla, radikalizmle, terörle diye bu onun için önemli bir argüman. İkinci sebep de şu. İsrail'in Suriye vizyonu. İsrail Suriye'de zayıf bir Şam istiyor, bölünmüş bir Suriye istiyor. Bunu sağlayabilmek adına Süveyda'da kendisine yakın olan bölgede Suriye hükümetinin etkisini genişletmesini engeller ve bu bölgede bir özel yönetim olursa bu diğer bölgeler için de örneklik teşkil eder. İşte Fırat'ın doğusu için, aynı zamanda işte Nusayriler için hedef o yönde. Suriye'yi bölme noktasında ve Şam'ı zayıf tutma noktasında bir araç. Ve bu düzü bahanesini kullanarak Şam'ı köşeye sıkıştırma. Ki bunu belli ölçüde de biz şu an etkisini görüyoruz. Örnek verelim. Bu Süveyda'daki olaylar yaşanmadan önce Şam ile SDG arasındaki görüşmelerde SDG daha yapıcıydı. Ama İsrail müdahale edip Şam'ı bombalayıp Şam'ı geri çekmeye zorlayabileceğini ispat ettikten sonra SDG'deki tutum değişti.
SDG'de Şam'a yönelik daha maksimalist taleplerden gelmeye başladı. 10 Mart Anlaşması'nı uygulamama noktasına evrildi ve tabi caizse İsrail'e güvenen bir konuma geldi. İşte böylelikle İsrail Suriye'deki askeri güç dengesini değiştirmiş oldu ve Şam'ı zayıflatmış oldu. Ve böyle yaparak Suriye vizyonu bağlamında güçlü, merkezi olan bir Suriye'yi engellemek için Süveyda İsrail için güzel bir aracı, güzel bir giriş noktası ve bunu da iyi bir şekilde kullandılar. Hatta kullandığı bağlamında şöyle bir bilgi ekleyeyim. Hatırlarsınız Saddam Hüseyin'in Kuveyt'e giydiği dönemi. Şimdi Saddam Hüseyin Kuveyt'e girmeden önce Amerikan Büyükelçisi'yle görüşüyor. Diyor ki ben Kuveyt'e gideceğim, oradaki petrolleri alacağım. Amerikan Büyükelçisi diyor ki tabii git, yani biz bunu onaylarız, bu bizim de işimize gelir. Desteğimiz var, yeşil ışık yakıyoruz diyor. Saddam Kuveyt'e girdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı bombalamaya başlıyor. Irak'a yaptırımlar uygulanıyor. Tam tersi bir tabloyla karşı karşıya kalıyor. Adeta Saddam'ı tuzağa çekmiş oluyorlar. Benzer bir durum Süveyda bağlamında Ahmet Şara'ya yapıldı. Şimdi Suriye ile İsrail arasında görüşmeler vardı. Azerbaycan'daki görüşmede Suriye heyeti şöyle bir soru soruyor. Süveyda'da bir güvenlik olayı olduğunda Suriye hükümet güvenlik güçleri o bölgeye gidip müdahale edip güvenliği sağlaması gerektiğinde İsrail'in tutumu ne olur? İsrail, Amerikalı heyetinin de bulunduğu toplantıda diyor ki biz bunu onaylarız. Bunda bir beis yok. Tabii ki gidip güvenliği sağlayabilirsiniz. Akabinde Thomas Barak, Amerikan Suriye Özel Temsilcisi Şam'a gidiyor. Açıklama yapıyor. Diyor ki Suriye'de Düzistan, Kürdistan, Alevistan olmayacak. Merkez hükümet olacak ve görüşmelerde düzler noktasında Şam'a ciddi bir destek ifadesinde bulunuyor. Sonra buna da biraz güvenerek Süveyda'da olaylar yaşanınca Suriye ordusu bölgeye müdahale ediyor ve yerleşmek istiyor ve o bölgede o hükümetin ve devletin hakimiyetini oluşturmak istiyor. İlk gün İsrail tarafından neredeyse hiç hava saldırısı yok. 3 hava saldırısı var. Bu 3 hava saldırısında 3'ü sembolik seviyede. Suriye ordusu Süveyda'ya giriyor. Hikmet Hacı'ya dahil olmak üzere anlaşma sağlanıyor. Anlaşma sağlandıktan sonra birden Hikmet Hacı'yı anlaşmadan geri çekildiğini ilan ediyor. Düzü milisler Suriye polisine saldırıyor çünkü ordu geri çekilmişti o esnada anlaşma gelince ve İsrail hava saldırıları başlıyor. İşte bir nevi Ahmet Şara ve Şam yönetimi Süveyda'da İsrail tarafından tuzağa çekildi. Ve çekildiği bu tuzak sonrası Suriye'deki bu denge değişmiş oldu. Bundan birkaç ay önce tüm uluslararası kamuoyunda Suriye'nin bütüncül bir yapıya sahip olacağı net bir şekilde ifade edilirken biz şu an uluslararası alanda Amerika'da Suriye'nin ademi merkezi olması gerektiği, işte federal olması gerektiğine dair birçok yeni tartışma görüyoruz. Yeni sesler duyuyoruz. Hatta Türkiye'de de bu seslerin bazılarını duyuyoruz. Ne o? İşte Suriye merkezi bir hükümet olamayacak. Bu gerçekçi bir senaryo değil. Süveyda'da bu görüldü. Aslında o da yapılan İsrail'in politikası. Ama bu tüm Suriye'ye etki eder mi? Ben etki etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Süveyda her zaman Suriye içerisinde özel ve ayrı bir konum olmuştur. Hocam bu Amerika'ya değinmişken işte Tom Barak en son şöyle bir açıklama yaptı, okuyayım. Federasyon değil ama ona yakın bir şey kurulmalı Suriye'de dedi. Herkesin kendi bütünlüğünü, kültürünü, dilini koruduğu ve İslamcılık tehdidi bulunmayan bir yapı düşünülmeli diyor. Yani mesela şu anda Suriye'de eski grupların, yani işte Suriye ordusu olmadan önceki o grupların düşünceli tarzlarını biliyoruz. Yani daha çok böyle şeriat isteyen vardı ya da İslamcı yaklaşımlar benimseyen vardı. Peki yani İsrail'in kurduğu tuzaklara Amerika ne kadar dahil? Öncelikle şu, Amerika İsrail'in kurduğu tuzağa ne kadar dahil sorusunun hiçbir zaman cevabı olmayacaktır. Çünkü Amerikan-İsrail ilişkisi özel bir ilişki. Dünyada eşi benzeri olmayan bir ilişki. Resmi konumlara baktığımızda, Amerika'nın resmi tutumuna baktığımızda bunlar birbirinden tezat konumunda. Hatta biz şunu biliyoruz. İsrail Suriye'de bombardıman ve hava saldırı düzenledi. Amerika buna karşı çıktı. Hatta BM nezdinde de Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda da Amerika İsrail hava saldırını eleştirdi. Ki geçtiğimiz günlerde Amerika'daki bazı senatörler, ki aralarında Senatör Şahin diye bir hanımefendi de var. Kendisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki üst rütbeli bir üye, senatör. Onlar İsrail'i Suriye'deki hava saldırı sebebiyle eleştirdiler ve kınadılar. Yani burada şunu söyleyemeyiz. Amerika ile İsrail arasında Suriye politikası bağlamında eşgüdüm var söyleyemeyiz. Ama şunu da söyleyemeyiz. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i bırakıp kendi politikasını uygulayacaktır da diyemeyiz. Çünkü bu farklı bir ilişki türü. Kimin üzerinde hakim olduğu tartışılan bir ilişki biçimi. Ama Tom Barak'ın bu ifadesine gelelim. Şimdi Tom Barak'ın o ifadesinde bir muğlaklık var. Önce şunu söyleyeyim. Önceki açıklamalara göre Tom Barak'ın kaydığını görüyoruz. Net. Neden kaydı? Neden İsrail'in pozisyonuna ve SDG-YPG'nin pozisyonuna yaklaştı? Amerika'daki tartışma zemini, demin izah etmiştim, değişti.
2. Tombarak'a yönelik Amerika'da ciddi bir lobi çalışması var. Onu görevden almak için. İsrail lobisi, oradaki Brett McGurk'ün lobisi, eski CIA'ciliğin oluşturduğu bir lobi, bu El-Kaide'den mücadeleden sorumlu olanlar Tombarak'a ciddi baskı kuruyorlar. Bu baskının da bir tezahürü olabilir. Ama asıl mesele şu. Bu muğlaklık altında ne ifade ediliyor? Yani eğer mesele yerel yönetimleri güçlendirmekse bu zaten Ahmet Şara'nın aklında olan ve Suriye hükümetinin zaten teklif ettiği bir mesele. Suriye'de 107 nolu bir kanun var. Bu 107 nolu kanun yerel yönetimlerin yetki alanlarını tanımlar. Esed rejimi tarafından Suriye'deki iç savaş başladıktan sonra bu reform adı altında ortaya çıkartılan kanunlardan birisiydi. Şimdi Suriye hükümeti diyor ki bu 107 nolu kanundaki yerel yönetimlere belirlenen yetki alanlarını genişletebiliriz. Yani bunu tartışabiliriz. Yerel yönetimlerin etki alanı olacak şey nasıl seçilecek vesaire daha özgürlükçü, daha yerele ehemmiyet veren bir yaklaşım içerisinde olabiliriz. Eğer kasıt buysa bu sorun değil. Bu Türkiye için de sorun değil, Şam için de sorun değil. Ama eğer kasıt SDG-YPG'nin ve Düzcilerin ve İsrail'in kastettiği gibi bir ademi merkezci bir anlayışsa bu sorun. Bu sadece şu açıdan da bir sorun değil. Bunu doğru anlamanız lazım. İşte Türkiye buna karşı çıkıyor çünkü bizim iç siyasi var. Hayır. Suriye'nin kendisi için de bir sorun. Eğer siz Suriye'de ademi merkezci bir yönetime geçerseniz bu ademi merkezci yönetim ister istemez etnik ve mezhebi fay hatlarının üzerine kurulacaktır. Suriye'de öyle bir iki tane etnik mezhebi fay hattı yok. Düzler var, Kürtler var, Türkmenler var, Nusayriler var, İsmailler var, Hristiyanlar var. Bazı bölgelerde Çerkezler var. Araplar var. Onun Araplar içerisinde aşiret yapıları birbirinden farklı. Ademi merkezli bir yapıya giderseniz Suriye'de ikinci bir iç savaş çıkması garantilenmiş olur. Yani çıkmaması mümkün değil. Çünkü siz sınırları çekmeye başladığınız an karışık yaşayan bu bölgelerdeki insanlar birbirlerinden mücadele etmek durumunda kalacaklar ve etnik mezhebi fay hatları üzerinde her bölgede, her kentte bir çatışma olacak. İkinci bir çatışma hattı neden olacak? Örnek verelim. Şimdi Süveyda'dan bahsediyoruz. Dedim ya Süveyda'nın suyu Dera ve Şam'dan geliyor. Elektriği Dera ve Şam'dan geliyor. Ademi merkezci anlayış olursa Şam'daki ademi merkezci yönetim Süveyda'ya elektrik vermek isteyecek mi? Diyecek ki ben bunu kendime vereceğim. Hı hı. Ben kendi halkıma yeterince veriyorum. Şam'da şu an yeterli. O 24 saat elektrik yok. Dera'daki suyunu kendi tarım arazileri için mi kullanmayı tercih edecek? Süveyda'ya mı verecek? Yani böyle bir yaklaşım ortaya konulursa Suriye'de ikinci bir iç savaş çıkar. Elektrik ve suyu kesilen Süveyda'daki düzler ne yapacak? Onlar da elektrik ve suya erişmek için gerekirse çatışmayı göze alacaklar. Bu örneklerin birçoğunu biz Suriye'nin diğer bölgelerinde de görebiliyoruz. Ve bu yüzden dolayı ademi merkezci yapılanma sadece Türkiye'nin kendi ulusal çıkarı, kendi ulusal güvenliği bağlamında değil, Suriye'nin kendisi içinde %100 bir şekilde engellenmesi gereken bir olgu. Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.